Merhaba, ismim Emrah Çelik, Pinin Artun Medya CEO'su ve Art Direktörüyüm. Size şirket kurulumunda ve pazarlamayla ilgili bazı fikir ve tecrübelerimi paylaşacağım. Kendimizden örneklendirerek verirsek belki daha kolay anlaşılır olur. O yüzden Pin'in geçmişinden bugünkü durumumuz ve gelecekle alakalı planlarımızdan bahsedeceğim. Pinin Artur Medya'nın kuruluşunda Hüseyin Topel kardeşim ve Fatih Aktürk'le birlikte bir yıl boyunca birlikte buluşup bazı fikir alışverişlerine bulunduk. Buraya yaklaşık 12 tane daha üniversiteyi bitirmiş genç arkadaşlar dahil oldular ve ilk etapta yapmak istediğimiz bazı hedeflerimiz vardı. Bunun için hayal kurmak tabii çok önemli. İlk etapta neye ulaşmak istediğinizi, nereye varmak istediğinizi belirlemeniz ve buraya giden yolda nelere ihtiyacınız olduğunu fixlememiz çok önemliydi. Bizim bir sene boyunca buluşmamızın sonucunda bazı kararlar aldık. Bizim Almanya'da doğup büyüyen gençler olarak tabii bazı sıkıntılarımız vardı. Bunların içerisinde eğitim alanımızda bize rehberlik yapacak, önderlik yapacak, kendi sektöründe kreatif alanda tecrübe sahibi insan bulmakta zorluk çekiyorduk. Ben kendi üniversite bölümümde tek Türktüm ve çevremde de komünikasyon dizayn okuyan kimse yok. Bu yüzden şöyle bir karar aldık. Dedik ki bizden sonraki gelen genç arkadaşlara bu konuda destek sağlayalım ve bir akademi tarzı bir şey kuralım. Arkadaşlarımız burada gelsinler, ilham kaynağı olalım, onlara destek sağlayalım ve eğitim süreçlerini hızlandırabilelim. Bu yüzden ana fikir akademi üzerine kuruldu ve akademi için yapılması gereken çalışmalar ve ne gibi eğitimler verilebileceği belirli konseptler üzerine çalışmalar yürüttük. Tabii ki kendi çevremizde de tanıdığımız bazı profesyoneller vardı. Örneğin sanat camiasında, politikacılar arasında, iş adamları gibi tanıdığımız bazı profesyoneller vardı ve bunları da ne şekilde değerlendireceğimiz üzerine konuşmalar yaptık. Bu network'ün değerlendirmesi için akademide bunları sunucu olarak veyahut da eğitmen olarak değerlendirebilme önerilerinde bulundu. Bunların tamamını gerçekleştirmek için tabii ki finansal desteğe ihtiyacımız vardı. Çünkü bir akademi kurabilmek o kadar ucuz olmayacaktı. O yüzden ajans fikri de ortaya atıldı ve denildi ki bir reklam ajansı tarzı bir şey olsa kabiliyetlerimizi burada sunabilsek bizim için çok önemli bir artı sağlayacak ve kazanç elde edeceğiz. Ajansta kazanacaklarımızla birlikte akademiyi finanse edebilecek, akademiye network'ümüzdeki insanların eğitim vererek başarılı insanların yetişmesini sağlayacak, oradaki yetişenlerin de ajansta çalışarak bu sirkülasyona destek sağlayabilecek bir sistem düşündük. Hayallerini kurduğumuz bu sistemin ilk adımını ajansı kurarak gerçekleştirmiş olduk ve Pinin Artun Media GmbH bu şekilde hayat bulmuş oldu. Ajansı kurduğumuz ilk günden itibaren akademi fikrini hep muhafaza ettik. O yüzden öğrencilere ve stajyerlere imkan sağladık. Çalıştığımız alanda bugüne kadar yaklaşık 200'e yakın öğrenci bizim şirketimizin misafirimiz olmuş. Hem onlara geliştirmiş olduğumuz konsepti üzerine deneyip çalışmalar yapma fırsatımız oldu. Hem onların gelişmelerini takip edebildik. Bizimle birlikte çalışanlarla da üniversitede edindikleri tecrübeyi burada aktif hale getirdiler ve bizim çalışmalarımıza da katma değer sağladılar. Hayallerle başladı bütün bu hikaye. O yüzden hayal kurabilmek, fikirlerini kreatif bir şekilde karşılıklı alışveriş yapabileceğin insanlarla bir arada olabilmek zaten en büyük şansımızdı. 3 arkadaş bu konuda güzel fikirler geliştirdik ve yapacağımız çalışmaları da bunun üzerine bina etmiş olduk. 3 arkadaşla birlikte başladığımız bu yolculuk bugün 15 kişilik bir ekiple online pazarlama noktasında başarılı bir ajansa dönüştü. Tabii ki bunların hiçbiri kolay olmadı. Başta birçok konuda zorluk çektik. Özellikle reklam ajansı noktasında bir tecrübemizin olmaması birçok engelde bizi büyük anlamda etkileşime ve tecrübe kazanmamıza vesile oldu. O yüzden yaşadığımız bütün sıkıntıları aslında bize bir ders olarak algıladık ve bunda olabilecek en pozitif dersleri çıkararak yolumuza devam ettik. Bugün de geçmişe bakarak o zor günleri gülerek anımsıyor ve hatırımıza dahil ediyoruz. Ama en büyük kazanımız yaşadığımız en büyük zorluklarımızdı. Onlardan da ders çıkarabilmek gerçekten bence en büyük kazanım. Ajansımızın ismi hem vizyonumuzu hem de misyonumuzu içinde barındırıyor. Pinyin ismi çam ağacı anlamına gelen, kendisini aslında kozalağa odakladığımız bir fikirden ortaya çıktı. Kozalağın içerisindeki o çekirdeği, yani o içindeki barındırdığı hazineyi ortaya çıkarabilmesini ümit ettik. Bugüne kadar da çalıştığımız bütün şirketlere katma değer olarak onların gizli olduğu o güzel hazineyi ortaya çıkarıp o katma değeri topluma sunabilmek ve bunu kazandırabilmek bizim en büyük başarımızdı. Tabii ki sektörde bizi bir şekilde kendini bir yere yönlendirdi. Biz ilk etapta işte ufak tefek yazı işleri veyahut da işte kart vizit tasarımları gibi başladığımız çalışmada
Bugün online pazarlamada kendimize yer bulduk ve online marketing alanındaki yapmış olduğumuz bütün çalışmaları da bu kapsamda renklendirmiş olduk. Web site tasarımından online shop, aplikasyon, içerik üretimi, yazı işleri, marketing alanları ve günün sonunda ulaşmak istediğimiz branding çalışmalarıyla ilgili hizmetler sunuyoruz. Tabii şirket kurulumuyla beraber ilk etapta müşteri bulmamız gerekiyordu ve bu müşterileri kendi network'ümüzde sağlayarak ayakta durmaya çalıştık. O yüzden birçok insana ulaştık ve birçok insana çok fazla hizmet sunmak istedik ve gördük ki günün sonunda bu kadar koşturmanın, bu kadar yıpranmanın günün sonundaki değer karşılığı o kadar bir değere denk gelmedi. Zamanla stratejimizi değiştirerek daha verimli ve kaliteli hizmet sunarak seçtiğimiz müşterilerle daha fazla karlılık elde ettik ve geçtiğimiz yılda da 8 yılın birikiminin sonucu en büyük ciromuzu sağladığımız bir döneme geldik. Az müşteri daha fazla kâra dönüşmüş oldu. Sektöre göre tabii bu değişebilir. Çok müşteri çok kâr anlamına gelmiyor. Bizim durumumuzda az müşteriyle çok fazla kâr elde edebilmek. Sonuç itibariyle biz bir hizmet sektöründeyiz ve hizmet sektöründe sattığımız en büyük sermayemiz zamanımız. O zamanı da en değerli şekilde sunabilmemiz gerekiyordu. Bugünkü geldiğimiz konumda ise 300'ün üzerinde müşteriye hizmet sunmuş ve farklı sektörlere dokunabilme imkanı bulduk. Bunların içerisinde gastronomi ve franchise'da örneğin House of Teunas, Veganland ve hatta Çiğ Köftem gibi Avrupa genelinde yüzlerce şubesi olan franchising sistemlerine hizmet verdik. Hilux, Ugi Alo gibi teras ve veranda alanında da ciddi anlamda bir tecrübe sahibi olduk. Yaklaşık 8 yıllık şirketin neredeyse 6-7 yılını bu sektörde hizmet vererek tecrübe kazanmış olduk. Magnum Holding gibi buna benzer müşterilerimize de sıfırdan aplikasyonlar oluşturduk. Onların UX, UI dizaynlarını oluşturduk, konseptlerini geliştirdik, programlama aşamalarını yürüttük, testlerini tamamladık ve şu an itibariyle de devam eden bir takip sürecimiz söz konusu. Online shoplarda da ciddi tecrübelerimiz oldu. Onların pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, online shopların kurulmasının haricinde hangi ağlarda reklam yapılarak sirkülasyonda destek sağlanabilir? Bunlarla ilgili de ciddi tecrübelerimiz oldu. Örneğin Zümra Kuyumculuk gibi ve buna benzer online shoplarda katma değer sağladık. Gelelim şirketlerin pazarlama ve ürün tespitindeki yapılması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesine. Hedef kitle belirlemesi. Hedef kitleyi belirlerken özellikle hangi alanda hangi insanlara hitap edeceğinizi, hangi özelliklerde olması gerektiğini, analizlerinizi, pazar araştırmasını ve ürününüzün karşılığını bulabileceğiniz insanları doğru tespit etmeniz gerekiyor. Bizim de kendi tecrübelerimize dayanarak belirli alanlarda hedef kitle grupları oluşturduk. Bunlar içerisinde millennials dediğimiz yaş grubu bizim için en önemli ve en keyifli hedef kitlelerinden bir tanesi. Yapmış olduğumuz çalışmalar teknolojik ve dijital anlamda olduğu için hizmetlerimizi doğru kişilere anlatabilmemiz gerekiyordu. Bu yüzden kendi yaş grubumuz olan millennials'lara hitap ederken teknolojik gelişmeleri ve yapmış olduğumuz çalışmaları anlatırken ciddi anlamda zaman kazanmamız oluyor. İlla ki yaşı ilerli olan insanlarda da bu teknolojik gelişmeleri takip edenler oluyor. Ancak ister istemez hızlı gelişen bu dijital dünyada bazı gelişmeleri onlara anlatırken zorlanabiliyoruz. Bu da bize zaman kaybına veyahut da yaptığımız hizmetin karşılığını almada zorluklar sağlayabiliyordu. O yüzden millennials'lar bizim için en önemli hedef kitlelerinden bir tanesi. En azından muhatap olduğumuz insanların o gruptan olmasını hedef kitlesi olarak belirledik. Diğer bir hedef kitlemiz ise veranda alanında. 8 yıllık şirket tecrübemizin neredeyse 7 yılını bu alanda sarf ettik. O yüzden ciddi anlamda bir tecrübe birikimi oldu. O yüzden bu birikimi de değerlendirmek istedik ve müşterilerimize farklı çözümler sunarak paketler hazırladık. Hangi spesifikasyonlara dikkat etmeleri gerektiğini, pazardaki hangi anahtar kelimelerle Google'da bulunduklarıyla alakalı geniş kapsamda çalışmalar yürüttük ve bu birikimlerimizi de her müşterimize ayrı ayrı sunma fırsatı bulduk. Diğer bir hedef kitlesi ise franchise konseptleri. Franchise ile alakalı gastronomiden diğer alanlara kadar farklı franchise konseptlerini görebilme ve geliştirebilmede katkı sağladık ve tecrübeler toparladık. House of Teunas, Çiğ Köftem, Veganland gibi gastronomi alanında Almanya ve Avrupa genelinde çok ciddi şubeler açmış olan müşterilerimiz oldu. Onların şube içerisinde nelere ihtiyacı olduğunu, franchise konseptlerini tanıtırken ne gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini, B2B'ye hitabında lead oluşturmasına neler yapılması gerektiği ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu yüzden franchise ile alakalı tecrübelerimizi de müşterilerimize aktarmak istediğimiz için 3. hedef kitlesi olarak da bu alanı belirlemiş olduk.
Son olarak belirlediğimiz hedef kitle ise teşvik alabilecek her türlü şirketler. Bu orta ölçekliden büyük şirketlere kadar herkese hitap edebilecek. Geçen sene yaklaşık 40'a yakın müşterimize bu anlamda katma değer sağladık. Teşvikleri biz devamlı takip ediyor. Devletin, eyaletin veyahut da belediyelerin sunmuş olduğu imkanları müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Bu hem onlara ekonomik anlamda bir destek sağlıyor hem de yapmak istediğimiz projelerle alakalı onlara yön veriyor ve vizyon açıyor. O yüzden teşvik alabilecek bütün şirketleri de biz hedef kitle portfolyomuza dahil etmiş olduk. Hedef kitlemizi belirledikten sonra yapmamız gereken asıl çalışmaya geliyoruz. Bu da marka oluşturmadaki sürecimiz. Burayı biz bir piramitle tanımlayacak olursak sağlam bir temelde ilk etapta sosyal medyayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve sosyal medyada var olmamız gerekiyor. Burada sektöre göre değişiklikler arz edebilir. İlla ki burada bir satış olmak zorunda değil ama var olmak zorundayız. İkinci aşamada ise belki de en önemlisi web sitesinin var olması ve bunun Google'da bulunur olması. Yani arama motorlarında bir şekilde sizin sayfanızın en üst sıralarda bulunmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için biz SEO çalışmalarını yapıyoruz. SEO çalışmaları sayfanızın içerisindeki bulunan anahtar kelimelerin doğru şekilde hazırlanıp içeriği doğru bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. İnsanların aramış olduğu anahtar kelimeye göre Google sizin sayfanızı tavsiye edecek ve orada kaç dakika kaldığını, hangi sayfalarda gezdiğini, sayfanızın hangi call to action'larına tıkladığını analiz ederek sizi üst sıralara geçirmesini sağlıyor. O yüzden uzun vadede SEO çalışmasını güzel temeller üzerine kurulması gerekiyor. Buna ciddi anlamda destek olarak SEO kampanyalarının yürütülmesi gerekiyor. Google'a ücret mukabilinde birinci sıraya gelebileceğiniz çalışmaların yapılması, onların analizlerinin yürütülmesi, anahtar kelimelerin ücretini düşürerek daha fazla tıklama sayısının alınması gerekiyor. O yüzden de en önemli kısımlardan bir tanesi ölçülebilir reklamlarda SEO ve web sitenizin trafiğinin takibi söz konusu. O yüzden en önemli adımlardan bir tanesi de bu olacaktır. Bir sonraki piramidin aşamasında sizin müşterilerinize direkt kontağa geçtiğiniz alan. Yani bu bir fuar olabilir, bu sizin dükkanınızın ziyareti olabilir veyahut da belirli eventler düzenleyerek müşterilerinizle birebir fiziki karşılaşmaları hasıl olması demek. Çünkü müşterileriniz sizin ürünlerinize dokunabilecek, sizinle bizzat tanışabilecek, güven kurabilecek ve buradaki satışın gerçekleşmesi gerekecek. Burada da hatırda kalabilmek için yapılması gereken birçok çalışma var. Örneğin dükkanınızın tasarımı olabilir veyahut da el ilanlarınızın brandinginize, corporate design'ınıza uygun hale gelmesi bunun çalışmalarımızın dahilinde oluyor. Piramidin ucuna yaklaşıyoruz. Son buradaki aşama ise artık ürününüzün doğru olması, kaliteli olması, kalıcı olması ve müşterinizi memnun ediyor olması önemli. Burada artık ürününüz kendi adına konuşuyor olacak ve sizin markanıza değer katacak. Örneğin bugün Apple veyahut da Samsung gibi ürünleri sizin tekrardan alıyor olmanızın en büyük sebebi memnun kaldığınız, uzun vadede kullanabildiğiniz ve size bir katma değer sağladığını hissettiğiniz için bu ürünlere bir bağlılık hissediyor ve o ürünlere karşı marka değerini belli bir noktaya pozisyonluyorsunuz. O yüzden buradaki ürünlerinizi tespit edebilme, ürünlerinizin geliştirilmesi ve ürünlerinizin feedback ile alakalı da çalışmaların yürütülmesi çok çok önemli. Ve piramidin zirvesine ulaştık. Markanız artık tanınır ve insanlar sizin o markanıza tekrardan sahip olabilme, o ürünlerinizden alışveriş yapabilme, belki de belli duygularla kendisini bununla identifize edebilme söz konusu. O yüzden bu piramidi inşa ederken kademe kademe yol alıp bütün bu ihtiyaçları giderdikten sonra artık sizin markanızın tanınır hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Markanızın tanınırlığını artırabilmek için tabii ki reklam verilmesi lazım ve bu reklam bütçesini de doğru planlamakta fayda var. Örnek verelim, yıllık reklam bütçeniz 100.000 euro ise bu 100.000 euronun %80'i zaten reklam verdiğiniz mecralara gidecektir. Harcayacağınız reklam bütçenin %60'ı online, %40'ı offline olarak ayrılmasını genel olarak tavsiye ediyoruz. Tabii ki bu branşa göre değişebiliyor. Bazı branşlarda bu oranlar farklılaşabilir. Daha fazla online, daha fazla offline'a dönüşebiliyor. Online bütçelendirmede en önemli gördüğümüz Google reklamlarına en azından %50 bütçe ayırmakta fayda var. Çünkü en ucuz aldığımız reklam arandığında bulunduğu ve tıklanmaya göre de takip edebildiğimiz bir reklam mecmuası. Google bu anlamda %50'lik paya hak ediyor. İkinci sırada %25'lik payla sosyal medyaya reklam vermekte fayda var. Çünkü insanlar günlük orada bir ziyaret hasıl oluyor ve o ziyareti de bir şekilde bizim markamızın tanınması için fayda sağlanabilir. Bu birçok kitleye ulaşmak için
veyahut da direkt bir ürün satışı için veyahut da sizin takipçi sayınızı artırabilmek için define edilip oradaki reklam bütçeniz kullanılabilir. Influencerlar için de bir %15'lik bir oran ayrılabilir. Çünkü influencerları gerçekten belirli bir hedef kitle zaten takip ediyor, örnek alıyor. Onların tavsiye ve önerilerini ciddiye alan insanlar oluyor. O yüzden onlara ücretli reklam verdirebilmek, onların takipçilerini kazanabilmek çok kıymetli. Uzun vadede influencerlarla çalışmak eğer reklam yüzünüz olmayacaksa pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü aynı hedef kitleye devamlı aynı markayı tanıtabilmek bir hatırlatma olabilir başta ama sonrasında ise pahalı olan bu influencerlar için harcanan bütçeler zayi olabiliyor. O yüzden başta kullanılmasını ilk başta öneriyoruz. Çünkü iyi bir B vitamini hızlı bir giriş sağlayabiliyor ve oradaki hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz. Eğer sizin kitle ağınıza girdikten sonra influencerlarınızı çeşitlendirebilir, farklılaştırabilirsiniz. Advertise TV olarak tanımladığımız bizim de RTL'in partneri olduğumuz bir reklam ağı var. O da tabii ki ne kadar artık dijitalleşsek de günlük televizyon kullanımımız tamamen ortadan kalkmadı. Hala büyük bir kesim insan televizyon seyrediyor ve akıllı televizyonlarda da artık gelişmiş olan bazı reklam imkanları var. RTL şöyle bir imkan sağlıyor. Posta koduna göre ulaşmak istediğiniz hedef kitlenizin hangi saatte hangi programı seyrediyor ise kanal değiştirdiğinde kenarda oluşan reklamlarda gösterim sağlayabiliyorsunuz. Bunun da gösterime göre bir ücretlendirmesi oluyor. Uygun fiyata aslında marka tanımlarınızı lokalde ve belirli bir hedef kitleye gösterme fırsatı buluyorsunuz. Bunun için de bir %5'lik dijital anlamda reklam bütçesi ayrılabilir. %5'lik bir oranda newsletter için harcamada fayda var. Çünkü burada da zaten mevcut hafızanızda bulunan e-maillere tekrardan hatırlatma gönderip onları tekrar müşteri olarak kazanmanızı sağlayabilir. Ayrıyeten belirli portallerden alabileceğimiz e-mailler de söz konusu olabiliyor. Bizim bu konuda bazı partnerlerimizle çalışmalarımız var. Bunları da yine posta koduna veyahut da hedef kitle analizlerine göre almış olduğumuz e-maillere ürünümüzü tanıtabileceğimiz mailler atıyoruz. Offline anlamda da bütçenizi dağıtabileceğiniz örnekler olabilir. Bunlardan bazıları mecmualar ve belirli spesifik alandaki dergi ve gazetelerde görünmeniz ve oradaki reklamlarınız söz konusu olabilir. Burada özel yazı yazdırabiliriz. Kendi yazdığımız yazılara reklam girebiliriz. Orada haber niteliğinde bir değer atfedilecek paylaşımlar olabilir. Veyahut da spesifik alanda uzmanlığınızı gösterebileceğiniz paylaşımlar olabilir. Ayrıca print alanında baskılı matbu ürünlerinizin de var olması, el ilanlarından, kataloglardan ve buna benzer çalışmalarla yapılması gereken reklam çalışmaları söz konusu olabilir. Bunların postalara gönderilmesine kadar yapılacak çalışmalar ve bütçeler ayrılabilir. Sponsorluk da bu offline reklamlar arasında değerli gördüğümüz şeylerden. Örneğin sizin lokalde beraber çalıştığınız bazı hayır kuruluşları olabilir veyahut da spor kulüpleri olabilir veyahut da buna benzer sizin görünürlüğünüzü sağladığınızda katma değer sağlayabilecek ve sizin kitlenize hitap edebileceğimiz sponsorluklar olabilir. Bunu şöyle bir örnekle canlandırabiliriz. Sizin hedef kitleniz ev sahibi olan iş adamları ve mal varlığı geniş olan bir hedef kitlesi tanımlamanız varsa onların o hafta sonu gideceği golf sahasında reklamlarınızın görünmesini sağlamak, orada sponsor olmanız o kitleye direkt hitap ediyor olmanızı sağlayabilir. Ama eğer hedef kitleniz daha farklıysa bir futbol kulübü de olabilir. Başka türlü bir hedef kitleye hitap etmek istiyorsanız bir işte yemek kursu ve buna benzer yerlerde de reklamlarınız girilebilir. Belirli eventlere katılarak veyahut da eventler düzenleyerek, stand kurarak veyahut da kendi mekanınızda etkinlikler düzenleyerek müşterilerinize de kendinizi tanıtabilme fırsatı bulabilirsiniz. Bunun içine bir bütçe ayırmanız faydalı olacaktır. Tabii ki fuar ve buna benzer büyük kapsamlı çalışmalarda %10'luk bir bütçe değil daha fazla bir bütçe ayırmak daha mantıklı olacaktır. Ancak offline'da da hala çok değer görülen ve etkileşim sağlayan bir reklam ağı var. Bunu da es geçmeden %40'lık payımızı bu şekilde dağıtma önerisinde bulunabiliriz. Hedef kitlemizi belirledik, reklam ağlarımızı belirledik, bütçemizi netleştirdik. Şimdi ise işin prodüksiyon kısmına geldi. Web sitenizin oluşması, aplikasyonunuzun yazılması, veyahut da online shop'unuzun oluşturulması ile ilgili ilk etapta yapılması gereken çalışmalar arasında. Daha sonra ise reklam ağlarındaki yapacağınız içerik üretimi.
grafik, yazı, video gibi çalışmalar yapılması gerekiyor. Son olarak marketing alanındaki yapacağınız bütçelendirmenin reklam ağlarındaki hazırlıkları ve kampanyaların başlatılmaları. Tabii ki bunlar tamamlandıktan sonra markanızın tanınırlığı hangi yolda devam ediyor? Feedbackler ne şekilde gelişiyor? Marka tanınız istediğiniz hedefe doğru gelişiyor mu? Bunun da takibi ve analizinin yapılması çok çok önemli. Web sitesi veyahut da online shop'u mercek altına aldığımızda bizim 4 tane farklı alanda buraya ziyaretçinin çekilmesi bizim için önem arz ediyor. Google'dan gelecek olan insanların SEO ve SEA çalışmaları veyahut da backlinkler olarak My Business çalışmalarıyla ilgili Google'dan ciddi bir kaynağın sayfamıza akması gerekiyor. Diğer bir kaynağımız ise sosyal medya. Burada sosyal medya içeriklerinin üretilmesi, sosyal medya reklamlarının yapılması, UGC çalışmaları ile influencerlarla beraber farklı bir kitleyi de tekrardan güçlendirerek sayfanıza, sosyal medyanıza canlılık katarak bir trafik oluşturulabilir. Lead oluşturduğunuz farklı ağlar daha olabilir. Bunlar örneğin telefonla, e-mail veyahut da belirli Zoom call'lar olabilir. Buna benzer klasik metotlarla da ulaştığınız müşteri kitleniz olabilir. Bunlar da günün sonunda yine sizi hatırlayacak, ürünlerinizi takip edecek veyahut da inceleyebilecekleri bir web sitesine ulaşması çok önemli. Tabii ki eğer bir store veyahut da bir dükkanınız var ise oraya gelen müşterinizin kendisi, onlardan almış olduğunuz feedbacklerle, onlara sunmuş olduğunuz sadakat programlarıyla ve ürünün kendisiyle beraber ayrıyeten bir katma değer sağlayıp bunların da tekrar müşterinin olmasını sağlayabileceğiniz web sitesiyle desteklenmesi günümüzün en önemli dijitalleşmedeki hamlelerden bir tanesi. Geçmişimizden bahsettik, bugünden bahsettik ve şimdi yarına geldi sıra. Yarın neler yapılması lazım? Hangi alanlarda kendimizi odaklayıp geliştirmeleri takip etmemiz gerekiyor? Bunlardan da bazı örnekler verelim. 3 yıldır takip etmiş olduğumuz belirli branşlar var. Bunlar özellikle bizim ilgi alanımız olan AI, AR, VR, robotik gibi, kripto çalışmaları gibi teknolojik gelişmeler. Özellikle bunlar içerisinde yapay zekada çok ciddi çalışmalar yaptık ve kendi branşımızda farklı alanlarda AI'ları deneme fırsatı bulduk. AR ve VR çalışmalarında da özellikle fiziki olarak kullanabileceğimiz cihazların bunların da yapay zeka ile buluşmasıyla birlikte nelere dönüşebileceğini görmek gerçekten heyecan verici. Birçok fuarlarda gördüğümüz robotik çalışmaların hayatımıza artık entegre olduğunu, birçok alanda robotların yapay zeka birleşiminde nelerin yapabileceğini, hayatımızı ne anlamda kolaylaştırabileceğini, hangi sektöre ne kadar katma değer sağlayabileceğini görmekte gerçekten ilginç. Bizim için pazarlama anlamında değerli, ancak müşterilerimiz için ise bu teknolojileri kullanarak kendilerini geliştirmelerini sağlamakta bizim için bir o kadar daha heyecan verici. Ödeme sistemlerinde ve blok zinciri çalışmalarındaki kriptolarda yarın daha da fazla etken olacak ve hayatımıza çok daha aktif gireceğini düşünüyoruz. O yüzden bu gibi çalışmaların kendisinde oluşan gelişmeleri takip edebilme, denemeler yapabilme ve bazı hazırlıklar yapabilmek bugünden itibaren daha da kıymetli oldu. Bu üçünün birleşiminde neler olabileceğiyle alakalı yapay zekanın kendisine sorduk ve bize şöyle bir cevap verdi. Yapay zeka karar alacak, blok zinciri güvenliği sağlayacak, donanım, hardware ise tüm bu sistemleri çalıştıracak. Bu birleşim gelecekte otonom ekonomileri ve insan makine entegrasyonunu mümkün kılacak. Bakalım gelecek bize daha neleri gösterecek. Yapay zeka ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda 4 tane farklı aşamalarda yol kat ettik. İlk etapta brainstorm. Şu soruları sorduk kendimize. Hangi iş süreçlerimiz dijitalleşti? Hangi süreçlerde veri topluyoruz? Hangilerini geliştirmemiz gerekiyor? Otomasyon ve AI entegrasyonu için en uygun alanlarımız hangileri? Bunları daha sonra planlamamız içerisine dahil ettik ve dedik ki AI hangi alanlarda süreci hızlandırabilir ve maliyetimizi düşürebilir? Hangi veriler analiz etmeli ve nasıl bir otomasyon mekanizması oluşturmalıyız? İş hacmimizi ve hızımızı artırmak için nasıl bir veri akışı sağlamalıyız? Bunlar da planlamamıza dahil ettiğimiz konular. Bir sonraki aşamada prototipler geliştirdik ve AI destekli küçük ölçekli projeler başlatarak test süreçleri yaptık. Şirket içinde farklı bölümlerde yapay zeka deneyimlerini geri bildirim toplayarak optimize ettik. İlk aşamada düşük maliyetli ve ölçülebilir çözümler geliştirdik. Son olarak bunların artık piyasaya sürülmesi. Hedeflenen noktaya ulaşıldığında yapay zeka destekli iş modellerine geçmek istiyoruz. AI'nın iş süreçlerine entegrasyonunu sürekli gözden geçirip geliştirme ve optimizasyon süreçlerimiz olacak. Hedeflenen noktaya ulaşıldığında yapay zeka destekli iş modellerine geçmemiz gerekiyor. O yüzden yapılan AI çalışmalarında da bu aşamaları takip etmeniz sizin için de fayda sağlayacaktır. Dijital pazarlamada AI şu şekilde bir
katma değer sağlayabilir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz dijital marketingdeki biriktirdiğimiz verileri doğru analizinin sağlanmasında yapay zeka kullanılabilir. Bu ürün analizi, trend analizi, duygu analizi, müşteri analizi ve davranış analizleri de dahil edilebilir. Buradaki veri analizlerini AI otomasyonuna dahil edilebilir, asistanlar kullanılabilir, telefonlar, e-mailler ve buna benzer workflow'ların otomasyonu gerçekleştirilebilir. Bütün bunların sonunda yönetimi doğru tanımlayıp eğitim sürecini yenileyip dijital marketingi tekrardan tazelenmesi sağlanabilir. Bu şekilde daha az ücretli, daha fazla reklam imkanlarını daha güzel şekilde hazırlayıp piyasaya sürebilirsiniz. AI Agent prosesimizi şu şekilde tanımladık. İlk aşamada telefon görüşmelerine AI yanıt verecek ve müşterinin taleplerini ilk aşamada yönetiyor ve takip ediyor olacak. Yapay zeka müşterinin teklifini oluşturuyor ve uzmanla bir randevu ayarlayacak. Uzman ile yapılan uzun görüşmesini AI tarafından transkript edilip ve otomatik olarak bir brief'e dönüştürecek. Son olarak oluşturulan brief proje yönetim sistemi aracılığıyla ilgili çalışanlara iletiliyor ve süreç sorunsuz bir şekilde takip ediliyor olacak. AI Agent sistemimiz bu şekilde müşteriyi ilk anından ürünün son teslimatına kadar takip edecek ve bizim bütün içerideki prosesimize kolaylık sağlayacak. Bu anlamda bir örnek çalışmamız gerçekleşti. Bunun benzerini ve size özel olan çalışmalarda da agentlarımızı geliştiriyor olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili örneklendirerek size fikir oluşturmaya çalıştık. Umarım hedeflerinize ulaşır ve hayallerinizi gerçekleştirmede güzel, doğru insanlarla bir arada olursunuz. Ve biz de belki size bu konuda destek sağlayabiliriz. Sorularınız olursa bizimle irtibata geçmekte çekinmeyin. Görüşmek üzere.